Bu videomda güç aktarma organlarından biri olan aksların körüklerini yenileyerek aynı zamanda iç kısımdaki rulman ve bilezikleri de hem görünüm hem de mekanik açıdan nasıl ilk günkü durumuna kavuşturuyoruz? Gelin birlikte bakalım. Aslında aks körüklerinde fiziksel bir deformasyonun olmadığını görmekteyiz. Ancak üretim tarihi göz önünde bulundurulduğunda şunun şurasına dayanacağı en fazla 3 yıl diyerek restorasyon sürecinde buraya da el atalım dedim. Zaten süreç ilerleyince iç kısımda bulunan gresin artık özelliğini kaybettiğini, müdahalemizin ne kadar yerinde olduğunu da anlayacaksınız. Tekerlek polyasının ortasında bulunan ve aksı tutan somunun çıkartılmasıyla söküm işlemine başlıyorum. Daha önceden de belirtildiği gibi komple arka yürüyeni restore ettiğimizden disk ve balata gibi aracın birkaç parçası daha sökük durumda olduğundan aks ve diferansiyelin söküm işlemi için bu parçaların sökülmesine gerek olmadığını tekrardan belirteyim. Aksın diferansiyel tarafındaki civataları da katran bağladığından buralara anahtar sıyırmaması adına ufaktan temizleyip söküm işlemine geçiyorum. Civatalar çok sıkı olduğundan akülü tabancada işe yaramayınca bir boru ile hepsini tek tek gevşettim. Aşağı yukarı 65-70 Nm ile sıkılan bu civatalar muhtemelen hiç sökülmediği için ve civata sabitleyici kimyasalı kullanıldığından yıllar sonra sökümü biraz daha zor olabiliyor. Gevşetme işleminin ardından darbeli tabanca ile alta dik civatanın söküm işlemini hızlıca yapıyoruz. Aynı işlemleri diğer aks için de yaparak buradaki civataları söküp diferansiyelin tekerleklerle olan bağlantısını ayırmış olduk. Aks poryaya çok sıkı geçtiğinden bir çektirme kullanarak porya üzerinden diferansiyel tarafına doğru çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Göbeği biraz yağlayarak çektirme ile aks kafasını biraz ittirdikten sonra bir çekiç ve uzun civata yardımıyla iç kısma da vurarak her iki tarafın aksını çıkartmış olduk. Temizlik öncesinde aksların durumunu da sizlere göstereyim. Akslarda öyle ciddi katranlaşmış petrol türevi kir olmadığından kabarmış pas ve tozlardan arındırmak için basit bir şekilde temizlik işlemini uyguluyorum. Ufaktan bir köpükleme ve tazyikli su ile yıkama işleminden sonra aksların söküm işlemine başlayalım. Febi sponsorluğunda temin ettiğimiz 0.25-90 parça kodlu aks körüklerini yenileme sürecinde kullanacağız. W124 araçlarda iç ve dış aksın körüklerinde çok ufak bir farklılık olduğundan ve Almanya deposunda da dış aks körüğü kalmadığından ben de hepsini iç körük olacak şekilde sipariş ettim. Merak etmeyin, uyumluluk açısından yine BMW'de olduğu gibi iç ve dış körükler sorunsuz şekilde montajlanabilmektedir. İşbirliğimiz neticesinde temin edilen bu parçaların içerisinde aks somunu, civatalar, pullar gibi birçok parçanın da sıfırı pakete eklenmiş. İç ve dış aks körüklerinde 1-2 milimetrelik fark olduğundan ve paket içeriğinde de civata, pul ve sekman gibi farklılıklar olduğundan hepsini iç dış fark etmeksizin takabilirsiniz desem sanırım yanlış olmaz. Daha önceden de bir videomda bahsetmiştim. Türkiye şartlarında videoda gördüğünüz gibi takım halinde seti bulmak maalesef biraz zor. Özet geçmek gerekirse parçanın ithalat maliyeti, ithalatçının tercihiyle üreticinin sunduğu seçenekler maalesef katalogdaki her ürüne ulaşmamızı sınırlandırabilmektedir. BMW marka araçlarda olduğu gibi Mercedes'te de dış aks kafası direkt sökülebilir bir yapıda olmadığından değişim sırasında özel yöntemler gerektiği için uygulamamız iç aks kafası tarafından olacaktır. İç aksın koruyucu sacını ucu düz ama küt bir tornavida ile farklı noktalardan çekişle hafif hafif vurarak yerinden çıkartıyorum. İç kısma baktığımızda müdahalemizin ne kadar doğru olduğunu, içindeki gresin artık kürlendiğini ve önümüzdeki birkaç yıl içinde de bilyaları bozabileceğini söylemek mümkün. Yaptığımız bakımlara istinaden insanlar haliyle soruyor. Abi o kadar temiz diye araba aldın, elini atmadığın yer kalmadı, bu araç 185 bin olamaz şeklinde yorumlarda geliyor. Değerlendirme yaparken aracın 33 yıllık olması, malzemelerin zamana bağlı olarak yorulması göz ardı edilmekle birlikte birçok videomda da gördüğünüz üzere ön takımdan devir daime kadar fabrikasyon üzerinde duran parçaları sökmüştük. Bu kadar kilometre ve uzun süre dayanan parçalara bakarak güncel araçlara bakım kıyaslaması yapıldığında sanırım ne demek istediğimi anlarsınız. Ayrıca hiçbir videoda belirtmedim ve üzerinden prim yapmamak adına burada da belirtecek olursam bu araç Fatma Giri'nin Şişli Belediye Başkanlığı yıllarında makam aracı olarak kullanılmış. Daha sonra Bahadır amcamız kendisi de Yeşilçam filmlerinde oynayan birisi olarak 1 kilogram altın vererek bu aracı belediyeden alıyor. Sonrasında da araç bize nasip olunca restorasyonuna başlıyoruz. İşin hikaye kısmını anlatırken aks kelepçeleriyle aks kafasındaki frezeye bağlı sekmanı çıkartmış olduk. Aks körüğü tekrardan kullanılmayacağı için keserek yerinden çıkarttım.
Aks milindeki ufak bir temizlikten sonra iç aks kafasını elimle ittirerek yerinden çıkarttım. Eski model araçlarda bu kafa rahatlıkla yerinden çıkarken özellikle yeni model BMW ve Mercedes'lerde epey sıkı durumda olduğundan darbe veya çektirme ile çıkartmanız gerekmektedir. Frezede kalan gresleri de temizledikten sonra artık detaylı temizlik işlemine geçiyoruz. Eğer piyasadaki gibi hemen yeni körüğü takıp içine de dümenden bir balata spreyi sıkarak yeni gresi sürersek maalesef olmaz. Eski gresin son kullanma tarihi geçtiği için yeni gresi de bozacağından yapacağımız bu işlem 10 yıl civarında gitmesi gerekirken 5 yıla kadar düşürebilecektir. Metal kapağı temizledikten sonra aks kafasının yapısı dış gövde, bilyalar, bilezik ve frezeli iç göbek parçalarından oluşmaktadır. İç göbek ile dış gövdeyi oynatarak bilezikten kurtardığım bilyaları benzin dolu kovanın içine atıyorum. Zaten bilyalardan birini çıkartmanız durumunda diğerlerinin sökümü gayet kolay olmaktadır. Bu arada sökerken parçaların yönüne de dikkat etmeniz gerektiğini, bununla ilgili detayları temizledikten sonra toplama aşamasında göstereceğimi de söyleyeyim. Benzinle parçalardaki tüm gresi akıttıktan sonra dış bileziğin gövdesinde biriken sertleşmiş toz toprak içindeki parçayı tel fırçaya tutarak temizliyoruz. Aynı kirler aksın gövdesinde ve dış aks kafasında da olduğundan buralardaki temizleme işlemini de yapmamız gerekiyor. Dış aks körüğü de keserek kolaylıkla çıkarttıktan sonra görüldüğü üzere burada da gres kürlendiğinden herhangi bir akma yapmadı. Dış kafayı tel fırça ile temizleme işlemine tabi tuttuktan sonra kalan inatçı kirleri çıkartmak için avuç taşlamaya geçiyoruz. Burada da yapılan detaylı temizlik işleminden sonra son haline bir bakarak kafanın iç temizliğine geçelim. Aksı parçalarına ayırırken söylediğim gibi dış aks kafası presle montajlandığından ve direkt çıkaramayacağımız için buradaki parçaların temizliğini ben bu şekilde yaparak çözüm ürettim. Aksı dik şekilde yerleştirip içerisine benzin doldurarak gresin biraz yumuşamasını ve bir fırça yardımıyla da iyice dağılmasını sağlıyorum. Benzin etkili bir çözücü olduğundan yaklaşık 5 dakikalık bir beklemeden sonra aksı ters çevirip balata spreyi ile iç kısımdaki atık yağların dışarı atılmasını sağladım. Aks temizliği pis bir iş olduğu için epey akışkan durumda olan gresi temizlemek için bol bol bez bulundurmanızı da tavsiye ederim. Temizlik işleminden sonra aksın iç yapısına bakacak olursak dört dörtlük bir temizlik olmasa da epey iyi temizlendiğini söyleyebilirim. İç aks kafasının temizlenen parçalarına bakacak olursak bunlar tamamıyla sökülebildiği için detaylı bir temizliği bunlar üzerinde gerçekleştirmiş olduk. Artık toplama aşamasına geçecek olursak dış aks kafasıyla işlemlerimize başlayalım. Paket içerisinden çıkan uygun özellikteki gresi ucundan küçük bir delik açarak boşluğa güzelce dolduruyoruz. Aks kafasını oynatarak gresin bilyalar arasına güzelce çekilmesini sağlayarak ağız seviyesine kadar dolduruyoruz. Körüğün takılacağı oturma yüzeylerindeki gresi temizledikten sonra körüğümüzü aksın diğer tarafından geçirerek montajlamaya başlıyorum. Körüğün oturma yüzeyine gres bulaştırmadan yuvasına geçirdikten sonra paket içerisinden çıkan kelepçelerin montajını yapabiliriz. Büyük kelepçeyi yerine takıp tam bu noktada hem video çekeceğim diye hem de içeriye birisinin gelmesiyle fark etmemiş olacağım ki tam oturtmadan sıkma işlemini yaptım. Neyse ki aynı kelepçenin yedeği olduğundan birazdan son halinde bunun da düzeltilmiş şeklini göstereceğim. Küçük kelepçeyi de aşırı sıkı olmayacak şekilde ayarlayarak dış aks körüğünün montajını yapmış bulunmaktayız. İç aks kafasına tekrardan dönecek olursak parçaları sökülmüş ve temizlenmiş haliyle bırakmıştık. Dış gövdenin içinde bulunan her bir bilye yuvasına nohut tanesi kadar gresi uygulayarak buranın montajına başlıyorum. Bilezik ile iç gövdeyi de birbirine oturtturduktan sonra buradaki bilyanın çalışma yüzeylerine aynı şekilde gresleme işlemini gerçekleştirdim. Bu noktada yapacağım önemli uyarılardan birisi bileziğin bir tarafı düz iken alta gelecek kısmı hafif havşalı olduğundan montaj yönüne dikkat etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde montajladığınız kafayı tekrardan sökmek gerekebileceği gibi bilyalarda sıkışma yaparsa yuvasını da bozacağından boşluk yapma gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bilyaları son bir kez daha silerek boşluklardan uygun açıyı yakalayarak yerine yerleştiriyorum. Burası biraz uğraştırıcı olabilir ancak iç gövde ve bileziği hareket ettirerek uygun noktalardan bilyaları yerleştirip tekrardan eski pozisyonuna getiriyoruz. Başlangıçta hafif sert olabilir lakin gres yayıldıkça çalışma epey rahatlayacaktır. Bu arada döndürme aşamasında herhangi bir takılma, sıkışma gibi durumların kontrolü montajdan önceki önemli noktalardan biridir. Gresle doldurmadan evvel buradaki montaj şeklini de gösterecek olursam dış gövdedeki geniş kertik ile iç gövdedeki dar kertiğin kesiştiği noktalara dikkat ederek aynı zamanda bileziğin montaj yönünü de tekrardan göstererek montaj şeklinin önemini vurgulayalım. İç aks kafası toplandıktan sonra gördüğümüz tüm boşluklara gres basarak mekanizmanın komple yağlamasını yapmamız gerekiyor.
Abartmayacak şekilde gres bastıktan sonra tekrardan aks miline dönelim. Kafanın montajından önce körüğü geçirmemiz gerektiği için ve epey sıkı durumda olan körüğü bir plastik kelepçe yardımıyla körüğün alt kısmında katlanma olmadan mile geçiriyorum. Az önce topladığımız iç aks kafasını frezelim ile elle bastırarak rahatça oturtabiliriz. Körük setinin içerisinden çıkan yeni sekmanımızı alarak mil başındaki montaj noktasına sekman pensesini kullanarak güzelce takıyorum. Kafayı hafif ileri geri yaparak hem çalışmasına hem de boşluklara gresin çekilmesini sağlayarak hafif yukarıda bırakarak bu noktalarında tamamıyla gresle doldurulmasını sağladım. Aksı ters çevirerek bu noktadan da iç aksın arka tarafındaki boşluktan kalan gresi taşma noktasına kadar dolduruyorum. Bu şekilde yapılan gresleme işleminden sonra kalan artıkların temizlemesini yapmamız son derece önemlidir. Çünkü körük yağlı noktalara gelirse ne kadar sıkarsanız sıkın oturma yüzeyinden zamanla atma yapacaktır. Körüğü oturma noktalarına güzelce yerleştirdikten sonra kelepçelerin sıkım işlemlerine geçelim. Az önce de belirttiğim gibi körüğü yırtacak kadar aşırı bir sıkma işlemi yapmadan üst kelepçenin de sıkma işlemini yapıyorum. Üst kelepçedeki uygulamamız da bittikten sonra parçaların son haline bakacak olursak bu noktada Febi ürünlerin içerisindeki körük ve kelepçeler orijinal yıldızlı ürünlerdir. Birçok kişinin arabayı Febi ile topladığın ürünleri kalitesiz, orijinal parçalar kullanacaktın eleştirilerine yanıt olarak Febi ürünlerinin birçoğunu kendi üretmeyip bu körükte de olduğu gibi piyasadaki üreticilerden kendi adına üretim veya olduğu gibi paketleme yaparak sadece etiketini değiştirmektedir. Mesela benzin pompası değişiminde kutudan çıkan pompa boş markayken direksiyon amortisöründe de Stabilius'tan aldığını görmüştük. Bu ufak bilgiyi verdikten sonra iç aks kafasının koruma sacını takmak için 2 adet cıvata ile delikleri referanslamamız gerekiyor. Kapağı cıvatalar ile merkezleyerek yerleştirdikten sonra çekişle ufak ufak tıklayarak kapağın montajını gerçekleştiriyoruz. Etrafa taşan gres artıklarını güzelce temizleyip kapak ve akstaki kayganlığı alarak boyama işlemine geçiyorum. Körük ve kelepçelerdeki yalıtımı güzelce yaparak iç ve dış aks kafalarını alüminyum gri rengine boyamaya başladım. Gri seçmemdeki sebep ise hem siyah renklerin içinde kendini daha şık gösterecek hem de boya atması olursa zeminde gri olduğundan sırıtma yapmayacaktır. Zaten pek darbe alacak bir noktada olmadığından uzun yıllar boya koruyuculuğunu yapacaktır diyerek mili de parlak siyaha boyuyorum. Parlak siyah boya aks milindeki tozların tutunmasını azaltarak pürüzsüz bir yüzey ile alt taraftan bakıldığında sanki sıfır takılmış hissiyatı da verecektir. Boya kuruduktan sonraki eski ve yeni aksın durumuna da bakacak olursak yorumu sizlere bırakıyorum. Diğer aksta yapılan işlemler de aynısı olduğundan boyama, temizlik ve gresleme işlemlerini hızlıca geçerek video sonunda bu işi yapacaklar için burada yaptığım işlemleri sessiz olarak ayrıca ekleyeceğim. Şimdilik değerli vaktinizi gereksiz yere çalmamak adına video başlarında belirttiğim sağ ve sol aksa işaret koymamız gerektiği konusuna gelelim. Orada da belirttiğim gibi aslında uzunluklarını ölçmedim ve farklılık var mı bilmiyorum. Ancak sağ aksta mil ortasında duran bu kertik veya işaret dış aks kafasına yakınken sol aksta aynı işaret iç aks kafasına daha yakın olduğu görülmektedir. Dolayısıyla sorun yaşamamanız adına bu küçük uyarıyı yaparak araç üzerindeki montajına geçelim. Tekerlek taşıyıcıları, arka travers, diferansiyel montajı ve taban temizliği diğer videolarımda detaylıca yapıldığından söküm aşamasındaki ortamdan eser kalmayan yeni yerimizde montaja başlıyoruz. Aslında çok etkilemez ama balans yapmaması adına ve gereksiz uzun kalmasın diye kelepçe cıvatalarının boyunu keserek biraz kısalttığımı da belirteyim. Aksın frezeli kısmını da söküm aşamasında rahatlık olması ve pas yaparak kaynamaması adına seramik gresle yağlıyoruz. Eğer burada oluşabilecek bir kaynama sonucunda aksı sökemezseniz ve kafasına vurarak çıkarmaya çalışırsanız kafa mikron düzeyde genişleyeceğinden söküm neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bunun için komple tekerlek taşıyıcısının aksla birlikte sökülerek preşçiye gitmesi gerekeceğinden süreç epey zorlu olabiliyor. Montaj için araç altına geçtiğimizde sağ ve sol aksı karıştırmadan yerine uygun şekilde yerleştiriyorum. Yerleşim sonrasında yine paket içerisinden çıkan yeni pul ve cıvataları alarak diferansiyel üzerindeki yerine diş kapmasın diye elle birkaç tur çevirerek tutturdum. Cıvataların boşluğunu elimdeki 100 Nm'lik bir makine ile alarak tatlı sert olacak şekilde sıkıyorum. Aslında arada uzatma mevcut ve makinede maksimum 100 Nm ile sıktığından komple bununla sıksam bile büyük bir hata yapmış olmam, ancak üzülerek belirtmeliyim ki bunu havalı tabanca ile sıkan kişiler de mevcut. Az önce de gördüğünüz aksın iç ve dış sacı çok ince olduğundan bunlar ezilerek zarar görecek ve üzerinde de cıvata sabitleyici olduğundan böyle bir sıkma işleminde söken kişi epey zorlanacaktır. Hadi zorlanmasını geçtim, aracın tüm çekiş kuvveti bu 6 çift cıvata üzerinden tekerleklere aktarıldığından aşırı şekilde uygulanan tork
cıvataların çekme ve kesilme dayanımını olumsuz yönde etkileyecektir. Her iki tarafın akslarını yerine oturtturduktan sonra aks kafalarındaki somunların montajını yapalım. Tabii ki bu noktada yeni somunlar kullanarak yaptığım montajda torklama şekli de büyük önem arz etmektedir. Aslında araç yerdeyken ve hatırladığım kadarıyla 250 Nm gibi bir torkla sıkılması gerektiğinden ben şimdi idareten elimdeki akülü somun sıkmayı kullanarak montajı gerçekleştirdim. Bu alet maksimum 220 Nm gibi bir tork uyguladığından şimdilik işlemlerimi bununla yaparak aksların ve diferansiyelin çalışmasını kontrol ediyorum. Bu videoda gösterilmedi ama tekerlek bilyaları ile diferansiyel üzerinde de işlem yaptığımızdan olası bir sürtme veya sorun var mı bakmak adına böyle bir kontrol yaptığımı da arada belirteyim. Bunlar diğer videonun konusu olduğundan bazı aşamaları hızlıca geçerek aks cıvatalarının sıkım işlemine bir bakalım. Bu noktada eğer tek başınaysanız biraz uğraştırıcı olabiliyor. Çünkü her iki tarafta bulunan toplam 12 adet cıvatayı torklarken aks mili de döndüğünden tekerleklerin sabitlenmesi için frene basılması gerekiyor. Her zaman yanımda gereksiz yere birileri olurken bu sefer ihtiyaç anında tek başıma olmamdan ötürü her bir somunu sıkarken el frenini çekerek torklama işlemini yapıyorum. 65 Nm civarında bir torkun yeterli olduğunu belirterek buradaki işlemlerimi biraz uzun sürse de tamamlamış oluyorum. Az önce bahsettiğim porya somununun sıkım işlemine geri dönecek olursak aracımız yerdeyken sıkım işlemini gerçekleştireceğiz. Birinci kademede 300 Nm sıkma torku uygulayan bu aleti bir uzatma kullanarak yaklaşık olarak istenilen tork değerlerinde sıkma işlemini uygulayacağını da düşünerek her iki tekerin somununu sıkıyorum. Tekrar gevşeme olmasın diye üzerindeki emniyetini de aktif ederek son halini sizlere gösteriyorum. Aksların söküm ve değişiminden ziyade bakımlarının nasıl yapıldığını gösteren detaylı bir Türkçe kaynak olduğunu düşünüyorum. Genellikle bu tarz içeriklerde kaynak sıkıntısı çekildiğini, yurt dışı içeriklerde bile bu kadar detaya inilmeyen niş konulara ağırlık vererek sürecimiz devam edecektir. Siz şimdilik bu videoları izlerken ilerleyen aşamalarda çok daha farklı noktalardaki videolarımız da gelecek. Silecek sisteminde yaptığımız bakım onarım, kalorifer musluğundaki contaların yenilenmesi, kadrandaki titremenin giderilmesi, araca sonradan bağlanan merkezi kilit sisteminden kurtularak orijinalliğini bozmadan nasıl uzaktan kumanda sistemi ekleyeceğiz, hepsinin detaylarını Allah ömür verirse tek tek paylaşacağım. Şimdilik bir sürecin daha sonuna gelmiş bulunmakla birlikte video ortasında belirttiğim üzere diğer aksın bakım onarımını buraya ekliyorum. Bu yenilemeyi yapacak olanlar için daha detaylı şekilde gösterdiğim bölümü de izlemenizi tavsiye ederek hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.